Şimdi travmamız ağır. Sanatçılık konusunda, yaptığım hocalık konusunda geriye dönüş yaptığım zaman beni etkileyen travmaları açıklamak durumunda kalıyorum. Şimdi travmaların en başında gelen istimlaklar benim için çok önemli bir faktör. Şimdi burada ben İstanbul'un dışında efsane ilçemiz Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Beşiktaş'tan, Ortabahçe'den, Ihlamur'a, Top Ağacı'na, Dikilitaş'a, oradaki kanyon olan mahallelere çıkarken Ihlamur'dan sonra Esentepe'ye, Zincirlikuyu'ya hatta Levent'e kadar dayanan pastoral zenginliği olan bölgeydi. Bahar aylarında papatya gelincik tarlaları ile donanırdı. Lodos ve Poyrazlar'da. Bütün Beşiktaş Ihlamur'daki o pastoralin içerisine gider, halısını serer, havalanmaya giderdi. Uçurtma şenlikleri düzenlenirdi. Orada salınan uçurtmalar Kız Kulesi'nin üstüne kadar seyir yapardı. Uçurtmalara bizleri belinden bağlayıp uçururlardı. Birkaç çocuk böyle uçup Pamakların Bostanı'na düşmüştü. Şimdi Beşiktaş'ımız bu idi. Şimdi benim Beşiktaş'ım niye bu halde? Ne kaldı? Şu an Beşiktaş'ta 3 sarayın dışında kalan bir tek Nusretiye Caddesi'ndeki Ömer Lütfi Konağı Kültür Bakanlığı tarafından onarıldı. Süslü Karakol'da şu an onarıldı. Sanat, kültür adına onardılar. Sergi salonu olarak açıldı. Ondan sonra şu anda kebapçı durumda filan falan. Şuna ben hayret ediyorum. Şimdi ben 60 yıldır çocukluğumdan beri inşaat yaşıyorum. İlkten İstanbul'un flora faunası yok edildi. Bostanlar ortadan kalktı. Bu apartmanlar dikildi. Onlar 30 yıl geçti. Müteahhit arkadaşlar bu binaların dayanmayacağını, çökeceğini söyledi. Yeniden yapılması gerektiğini ifade ettiler. Onları yaptılar. Şu an tekrardan yıkılıp yapılma sürecine girdik dönüşüm adı altında. Artık bu iş nereye varacak ben bilemiyorum. 67 hükümet gördüm. 35 belediye başkanı gördüm. Ya 35 belediye başkanı bu muydu ya? İstanbul'a layık gördüğünüz yönetim bu muydu? İstanbul'un bünyesinde iki dinin yarattığı o efsanevi yapılaşmanın içerisinde dayanacağımız, benliğimizi bulacağımız, güveneceğimiz, psikolojik olarak sırtımızı vereceğimiz hiçbir şey kalmadı ya. En büyük sıkıntı zaten 700 bin nüfusluyken İstanbul'un içindeki bostanlardan İstanbul besleniyor idi. Langa'nın patlıcanı, Kartal'ın salatası, Ali Beyköy'ün mısırı, Yarımca'nın kirazı, Arnavutköy'ün meşhur kokulu çileği. Böylesine bir zengin bitki örtüsünde birdenbire 57-58 istimlaklar acımasız oldu. 7 bin 10 bina yıkıldı. Edirne Kapı'dan, Garay'dan girdi. Ortaköy'den çıktı. Yalnız Tophane ile Beşiktaş'ın arasında yıkılan 41 tarihi eser var. Yani orada Galata surları da var. Molla Çelebi Camii'nin hamamları da var. Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nin hamamları da var. Ya var oğlu var. Bu yağmada oradaki bostanların sahipleri birdenbire 7 kat bitişik nizam, apartman denen olguya nasıl kefal gibi atladılar ve bu insanlar apartman sevdasına ve bu sevdayı yerine getirenler de işin tuhafı mimari ve mühendislik kavramların olmadığı ağırlıklı Karadeniz inşaatçıları diyeyim, müteahhiti diyeyim ya da eline 2 tane kazma alan bütün bu bostanlar yapılaşmaya başladı. Ve bu yapılaşma en az 20 yılımızı aldı. Ve bu inşaatlar yapılır iken öylesine bir periyotta yapıldı ki biri yıkıldı, biri yapıldı, biri yıkıldı, biri yakıldı. Bostanlar bitti, tarlalar bitti. Şu an gecekondu demeyeceğimiz ahşap evin yıkımı için, yapımı için Anıtlar Kurulu'ndan yıllarca okey almaya çalışan bir ahşap sahibi gariban bu durumdayken yüzlerce konak çatır çatır çivileri sökülerek yıkıldı. İçindeki tüm otantik etnografik eserler eskicilere yem oldu. Şu an Beşiktaş'ın durumu vahim. Söylüyorum, bizim Bostan'da 3 kuyu vardı. Dere akıyordu. Bostan kuyularından samurlar, foklar çıkıyordu, güneşleniyordu. Bu derelerin, bu kuyuların hiçbirinin ihyası yapılmadı. Bu kuyulara taş doldurdular, temelleri açtılar. Kum, çimento bir torba, gazla. Sömel yok, temel tabya yok. Kolonlar toprağın üstünde. Şimdi Beşiktaş'ta yaşayan insancıklar kusura bakmasınlar. 1.8 civarında deprem olsa
Beşiktaş var ya, çok acımasız bir şekilde Gölcük depremi gibi pasta gibi iner ya. Şu an duran binalar çöküyor arkadaşlar. Duran bina olduğu yerde evet pasta gibi çöküyor. Evet, şu an İstanbul neden dönüşüyor? Can güvenliğinden mi? Ranttan mı? Soru burada şimdi. Zamanında da o bostanlar bozuldu. Rant için müteahhitlere verildi. Daire karşılığı ranta sokuldu. Müteahhit de rant aldı, mal sahibi de rant aldı. Şimdi İstanbul'da da şu an aynı şekilde bu rant devam ediyor. Şu an Bağdat hemen hemen 20 yıldır çimento tozu, alçı tozu, kum tozundan yaşıyor. Peki bu rantı alanlar 3 katlı binayı verip 15 kat viyadük gibi binadan nemalananlar parayı ne yaptılar ya? Ne yaptılar biliyor musunuz? Bodrum'a, Marmaris'e, Kaş'a döktüler. Oraları da mahvettiler. Hay villanızı yiyeyim ya. Senede gidip orada 10 gün kalacağım diye. Şu an Gümüşlü'yü, Yalıkava, Gündoğan'ı, Torbay'ı bu hale getirdiler ya. Gelelim şimdi Sadet'e. Çocukluğumdan beri bunları yaşadım. İnşaat, şantiye, çimento, toz içerisinde 80 yılımı geçirdim. Bütün bu çarpık oluşumları yaşadım. Ama bu arada da ben dünya kentlerini gezme şansım oldu. Paris, Londra, Berlin, Madrid, Roma, yerli yerinde Lizbon durur iken neden benim kentim hala çözülemeyen bir problemin içerisinde can çekişiyor? Sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir kent. Bunun sebebini, hesabını, kitabını kim verecek? Soru.